Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlama içli köfte tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için sıcak bir tavanın içerisine yaklaşık 500 gram kadar kıymayı koydum. Yavaş yavaş karıştırarak eze eze kavuruyorum. Kıymanın rengi tamamen dönünceye kadar kavurdum. Suyunu salıp çektikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Yağ miktarını kullandığınız kıymaya göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım kıyma dana ve koyun karışık kullandım. O yüzden biraz yağlıydı. 1 yemek kaşığı kadar kullanmam yeterli oldu. Yağ tamamen eridi. 2-3 dakika kadar bu şekilde kavurdum. Ortasını biraz açıyorum. 3 adet büyük boy soğanımı bu şekilde minik minik doğradım. Kavurmaya başlıyorum. Soğanın rengi dönünceye kadar, yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanın rengi döndü. İstediğim yumuşaklığa geldikten sonra göz kararı olacak şekilde tuz ekliyorum. Kıymayı kavururken de biraz tuz eklemiştim. Pul biber ekliyorum. Karabiber ekliyorum. İsteğe bağlı olarak istediğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ayrıca maydanoz, kişniş de seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ben 1 çay bardağı kadar ceviz kullandım. İsteğe bağlı olarak eklemeyebilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Cevizi herkes sevmez ama ben genelde sipariş üzeri yaptığım için isteğe bağlı olarak ekliyorum. Ayrıca birçok kızartmalık içli köfte tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. İç harcını hazırladım. Tamamen soğuduktan sonra bulgurumu ıslatıyorum. 3 bardak kadar çiğ köftelik bulgur, 1 bardak kadar da seferkitel kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bulgurları ve tuzu karıştırdıktan sonra 1,5 bardağa yakın sıcak su ekliyorum. Sıcak suyu ekledikten sonra hızlı bir şekilde kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bütün bulgurların ıslanmasını sağlıyorum. Hepsini karıştırdıktan sonra elimle bastırıyorum. Bu şekilde bulgurların çok fazla şişmesini engelliyorum. Üzerini uygun bir kapak ile kapatıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen bulguru ben çiğ köfte tepsisine alıyorum. İsterseniz uygun bir leğenin içerisinde de yoğurabilirsiniz. Haşlamalık içli köfte hamurunu ben sadece bulgur, su ve tuzdan hazırlıyorum. İsteğe bağlı olarak sona doğru un eklemesi yapabilirsiniz. Ben haşlamalık içli köfte kesinlikle un, yumurta, irmik kullanmıyorum. Ama eğer hamurun kıvamını tutturamam diyorsanız yumurta, un ekleyerek de hamuru yoğurabilirsiniz. Elimi azar azar ıslatarak bulguru yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada elimi ıslattığım su ılıktı. İlk etapta suyu biraz bol kullandım. Bulgur böyle yapışmaya başladıktan sonra sadece elimi ıslatıyorum. Eğer suyunu kaçırırsanız sonradan toparlamakta çok zorlanırsınız. Yavaş yavaş kontrollü ve dikkatli bir şekilde ekleyin. Ben hamuru toplamda 20 dakikada yoğurdum.
Kullandığınız markalara ve bilek gücünüze göre sürede değişiklik olabilir. Hamurun kıvamını ilerleyen dakikalarda yakından göstermeye çalışacağım. Ben içli köfte hamurunu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Normalde ben içli köfte hamurunu sofra bezinin üzerinde yoğuruyorum. O şekilde çok daha rahat oluyor. Sizler rahat bir şekilde görün diye ben bu seferlik masanın üstünde yoğurdum. Bir 15 dakika kadar yoğurdum. Geldiği kıvam bu şekilde. Bir 5 dakika kadar da yerde yoğuracağım. Kıvamı gayet güzel olmuş. Bir 5 dakika kadar daha yoğurursam çok daha güzel olacak. İçli köfte hamurunu bir 5 dakika kadar daha yerde yoğurdum. Hemen geldiği kıvamı yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok daha rahat bir şekilde açılıyor. İncecik oluyor. Hemen hızlı bir şekilde hazırlama aşamasına geçiyorum. İç malzemesi tamamen soğudu. Cevizden biraz daha büyük bir parça alıyorum. Elimi çok az ıslatıyorum. İlk etapta silindir şekline getiriyorum. Daha sonra yavaş yavaş açıyorum. İçli köfteyi açarken avucunuzun ve parmağınızın çok hafif ıslak olmasına dikkat edin. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar içten koydum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Kapattıktan sonra ufak tefek çatlaklar oluşabilir. Onları da elimle bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra tepsiye alıyorum. İlerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Hamuru aldım. Elimle yuvarladım. Silindir şekline getirdim. Parmağımı ıslattım. İlk etapta avucumu ıslattım. Daha sonra yavaş yavaş içli köfteyi açıyorum. İçli köfte hamuru avucunuza yapışmaya başladığı zaman hemen avucunuzu ıslatın. Çok fazla da ıslatmayın. Sadece parmağınızı suya batırın. Avucunuza sürün. Daha sonra içli köfte hamurunu açmaya devam edin. Kızartmalık olan içli köfteyi normalde ben daha ince açıyorum. Haşlamalık olduğu zaman biraz da bulgur olmasını seviyorum. O yüzden çok fazla inceltmedim. Elimle yuvarladıktan sonra tepsiye alıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ben ilk defa deneyenler için bir tane de bu şekilde yavaş çekimde göstereceğim. İsterseniz haşlama aşamasına geçebilirsiniz. Yavaş yavaş bastıra bastıra açıyorum. Avucumun ve parmağımın ıslak olmasına dikkat ediyorum. İç malzemesinden 1 yemek kaşığı dolusu koyuyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Kapatırken de parmağınızın ıslak olmasına dikkat edin. Yavaş yavaş kapatıyorum. İsterseniz bu şekilde fazla olan kısmını alabilirsiniz. Elimle ufak tefek çatlakları bu şekilde kapatıyorum. Parmak uçlarınızı çok az ıslatıp çatlaklarınızı kapatabilirsiniz. Bu arada uygun bir tencerenin içerisine bol miktarda su koydum. Biraz da tuz ekledim.
1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra içli köftelerimi bu şekilde suyun içerisine bırakıyorum. İsterseniz içli köfteleri dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Çıkarttıktan sonra bir 15 dakika kadar tezgahta bekletip kaynayan suyun içerisine atıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. İçli köfteleri suya attıktan sonra suyun yüzeyine çıkıyor. Bir 5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra suyun içerisinden alıyorum. Yani toplamda bir 7-8 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Aklınızda soru işareti kalmaması adına bu şekilde ayrıntılı bir şekilde çektim. Umarım tarifi denediğiniz zaman çok memnun kalırsınız. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dediğim gibi birçok içli köfte tarifine, ayrıca hamur işi tariflerine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. İçli köfteler yaklaşık bir 5-6 dakikadır kaynıyor. Gördüğünüz gibi en ufak bir çatlama yok, dağılma yok. İçli köftelerimi 7 dakika kadar kaynattım. Kevgir yardımıyla alıyorum. Uygun bir tabağın içerisine aldıktan sonra üzerine toz kırmızı biberli yağ döküyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.